Şu an kullandığımız her bir harfin aslında binlerce yıllık küresel bir işbirliğinin son halkası olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Bugün alfabenin kökenine dair bildiğimiz ne varsa hepsini temelden sarsan bir çalışmayı W. M. Flinders Petrie'nin 1912'deki o devrim niteliğindeki makalesini inceliyoruz. Alfabemiz nereden geldi? Yani bu soru ilk bakışta basit bir tarih dersi konusu gibi duruyor, değil mi? Ama gerçek cevap, inanın, tek bir yerden gelmiyor. Aksine binlerce yıl boyunca farklı coğrafyalarda yaşamış sayısız insanın bıraktığı izlerden oluşan devasa bir yapboz gibi. Yıllar yılı bize anlatılan hikaye oldukça basitti. Her şeyin merkezinde Fenikeliler vardı. Mısır'dan yazıyı alıyorlar, kendilerine göre pratik bir alfabe oluşturuyorlar, sonra da bu alfabe Yunanlılar ve Romalılar üzerinden hop bize kadar ulaşıyor. Tek bir kaynak, net bir yol haritası, kulağa ne kadar düzenli ve temiz geliyor, değil mi? Hatta biliyor musunuz 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde bu konunun tamamen çözüldüğü düşünülüyordu. Yani dosya kapanmıştı. Fakat bu kusursuz gibi görünen yapının temellerinde kimsenin o an fark etmediği derin çatlaklar belirmeye başlamıştı bile. Peki neydi bu kusursuz teorideki çatlaklar? İşte tam bu noktada bazı dikkatli gözlemciler o temiz haritadaki tuhaf boşlukları, açıklanamayan adaları fark etmeye başladı. En büyük soru işareti şuydu: nasıl oluyor da birbirinden binlerce kilometre uzaktaki antik İspanya'daki bir yazıtla Anadolu'daki bir başka yazıt Fenike alfabesinde hiç ama hiç var olmamış aynı harfleri kullanabiliyordu? İşte bu coğrafyaya meydan okuyan bir gizemdi ve mevcut teori bu soruya cevap veremiyordu. İşte o çatlakların en somut kanıtı tam da karşınızda. Bakın bu tabloda İspanya ve Anadolu'daki antik alfabelerde bulunan bazı ortak işaretler var. İşin şaşırtıcı yanı ne biliyor musunuz? Bu işaretlerin hiçbiri sözde ortak atı olan Fenike alfabesinde yok. Bu durum bize anlatılan köken hikayesinin bir yerlerde fena halde eksik olduğunu gösteren en güçlü kanıtlardan biri. Aslında bu şüpheler öyle bir anda ortaya çıkmadı. Petrie'den yıllar önce bile bazı akademisyenler fısıltıyla da olsa Fenike alfabesinin kendisinin de henüz keşfedemediğimiz çok daha eski, çok daha yaygın bir sistemden türemiş olabileceğini söylüyordu. Bu fısıltılar yakında kopacak olan entelektüel fırtınanın ilk habercileriydi. Ve işte o fırtınayı koparan kişi Flinders Petrie oldu. Petrie'nin parmağı artık Fenikelileri değil, tarihin derinliklerinde kaybolmuş, çok daha geniş, çok daha evrensel bir işaret sistemini gösteriyordu. Petrie'nin fikri gerçekten radikaldi. Diyordu ki, alfabe bir gecede tek bir kültür tarafından icat edilmedi. Binlerce yıl boyunca yavaş yavaş evrimleşti. Yani onu tek bir dahi değil, Akdeniz'de ticaret yapan, çömleklerini işaretleyen, mallarının kaydını tutan sayısız sıradan insan farkında olmadan birlikte yarattı. Ortak bir işaret havuzu vardı adeta. Peki ama sıradan bir mülkiyet işareti nasıl oldu da bir harfe dönüştü? Petrie'ye göre bu 4 aşamada gerçekleşti. Şöyle düşünün. Birincisi mülkiyet işaretleri. Bir çömlek ürününü diğerlerinden ayırmak için üzerine basit bir çizik atıyor. İkincisi kelime işaretleri. O çizik zamanla sadece o çömlekçiyi değil, doğrudan çömlek fikrini temsil etmeye başlıyor. Üçüncüsü ses değeri. Ve işte asıl devrim tam da burada yaşanıyor. İşaret artık çömlek nesnesini değil, o kelimenin başındaki ç sesini temsil etmeye başlıyor. Ve son olarak dördüncü adım alfabe. Artık bu ses işaretleri standartlaşıyor ve dilin en temel ses birimlerini yani fonemleri temsil eder hale geliyor. Böylece alfabe doğmuş oluyor. Tabii bu teori kulağa oldukça mantıklı geliyor ama kanıtlar nerede? İşte Petrie'nin teorisini asıl güçlü kılan şey ortaya koyduğu o somut, o sarsıcı kanıtlardı. Şimdi kanıtların konuşma zamanı. Karşınızdaki şu sayıya bakın, 44. Bu sayı neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Mısır'da daha ilk hieroglifler bile çizilmeden yani resmi yazı dediğimiz şey başlamadan çok önce halk arasında zaten kullanılan alfabe benzeri ortak işaretlerin sayısı bu. Bu, alfabenin köklerinin bildiğimiz medeniyetten bile çok daha eskiye, çok daha derinlere uzandığının kanıtı. Şu şema aslında her şeyi özetliyor. Bakın, eğer Fenike alfabesi tüm alfabelerin atası olsaydı ne beklersiniz? Diğer alfabelerdeki tüm harflerin bir şekilde Fenike'de de olmasını, değil mi? Ama tam tersini görüyoruz. Ekranda gördüğünüz bu işaretler Akdeniz ve Arabistan'da gayet yaygınken Fenike alfabesi bunların birçoğunu kullanmamış. Bu ne demek? Fenikeliler mucit değil, daha büyük bir sistemden seçim yapan bir nevi derleyiciydi demek. Ve aynı durum çok daha kuzeydeki Runik alfabe için bile geçerli.
Hani Vikinglerin kullandığı o köşe bucak yazı var ya, işte o yazıdaki bazı harfler Yunan ve Latin alfabelerine atlayarak doğrudan o eski Ortak Akdeniz işaret havuzuna bağlanıyor. Bu da bize sistemin ne kadar geniş ve yaygın olduğunun bir başka kanıtını sunuyor. Yani kısacası Petrie'nin argümanları bir araya geldiğinde çok güçlü bir tablo çıkıyor ortaya. İşaretlerin hiyerogliflerden bile eski olması, dünyanın bambaşka yerlerinde aynı kayıp harflerin belirmesi ve Finike'nin bir yaratıcıdan çok bir editör gibi davranması. Bütün bu kanıtlar hepsi tek bir şeye işaret ediyor. Tüm alfabelerin ortak atası tek bir ulus değil, kadim ve küresel bir işaret sistemiydi. Peki, tüm bu kanıtlar bir araya geldiğinde alfabenin hikayesi nasıl değişiyor? Bakın, bu sadece küçük bir detay düzeltmesi değil. Bu, tarihi adeta baştan yazmak demek. Petrie durumu çok güzel bir metaforla anlatıyor. Ona göre eski Fenike teorisi her şeyin yerli yerinde ve kesin olduğu donmuş bir denizin haritası gibiydi. Sağlam, güvenilir ve herkes bu haritanın doğruluğundan son derece emindi. Ama işte o yeni keşifler o donmuş denizin buzlarını paramparça etti. Petrie'nin kendi sözleriyle durumu özetleyelim. Son 20 yılın keşifleri bu buzu parçaladı. Ufuktaki yeni kara yepyeni bir haritalama gerektiriyor. Artık eski haritayı bir kenara bırakıp her şeyi yeniden çizme zamanı gelmişti. Ve işte o yeni haritanın bize gösterdiği en önemli şey bu. Alfabe, bir sarayda oturan bir katibin ya da bir kralın parlak bir icadı değil. O, binlerce yıl boyunca birbirleriyle ticaret yapan, mallarını işaretleyen, iletişim kuran sayısız sıradan insanın kolektif yaratımıdır. Öyleyse en başa dönüp kendimize tekrar soralım. Şu an kullandığımız alfabe, tek bir dahiyane icadın ürünü mü, yoksa insanlığın en eski ve en kapsayıcı küresel işbirliği projelerinden biri mi? Bu açıdan bakınca yazdığınız her bir kelime aslında binlerce yıllık bir insanlık mirasının ta kendisidir.